Ukrayna Rusya karşısında tek seferde en büyük askeri kaybını yaşadı. Balistik füze saldırısında 150 asker ve 30 yabancı eğitmen öldü. Peki Ukrayna bu taarruzu neden engelleyemedi? Hava savunma sistemlerinin devreye girmemesinin sebebi neydi? GZT olarak OSİNT-Türk kaynaklarından faydalanarak yürüttüğümüz araştırmayla saldırının ardındaki güvenlik zaaflarını gün yüzüne çıkarıyoruz. Rus ordusuna göre saldırı İskender-M balistik füzeleriyle gerçekleşti. Moskova 150 Ukraynalı askerle 30 yabancı eğitmenin öldüğünü iddia ederken Ukrayna yetkilileri tam bir ölü sayısı vermekten kaçındı. Olay Dnipro Oblast'ında cephe hattına oldukça yakın bir noktada meydana geldi. Hedef alınan nokta Çerkazi yerleşimi yakınlarındaydı. Saldırının ana hedefi 2024 yılında kurulup muharebe operasyonlarına başlayan 157. Ayrı Mekanize Tugay'dı. Ruslar insansız hava araçlarıyla saldırı anlarını kaydederek görüntüler yayınladı. Görüntülerde uyarı sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte Ukrayna askerlerinin güvenli alanlara doğru kaçmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kısa süre içerisinde taarruz gerçekleşiyor ve birçok noktada patlamalar yaşanıyor. Bunun nedeni İskender füzesinin dalış aşamasının sonunda patlayıcıları serbest bırakması ve geniş çapta tahribat oluşturması ile ilgili. Peki Ukrayna bu saldırıyı neden önleyemedi? Güvenlik zafiyetleri nelerdi? Hava savunma sistemlerine ait radarlar uzun süre kullanıldığında iyonosferde iz bırakıyor. Öncelikle radarların iyonosfer görüntülerini inceleyelim. Son yıllardaki görüntülere baktığımızda üssün olduğu bölgede sürekli bir radar izine rastlamıyoruz. Hava savunma sistemleri saldırıları önleme konusunda radarlara ihtiyaç duyuyor. Ancak bölgede doğru düzgün radar verisiyle karşılaşmamak güvenlik zaaflarını ortaya çıkarıyor. Saldırının gerçekleştiği 1 Mart'taki radar yoğunluğu da en alt seviyedeydi. Yani sıcak cephe hattına yakın bir üssü koruyamamak Ukrayna için büyük bir problem. Hal böyle olunca bölgede saldırıya açık oluyor. O günlerde Ukrayna üslerine yapılan kamikaze saldırıların hava savunma sistemlerini oyalaması da taarruzun önlenememesinde etkiliydi. Gözetleme drone'unun da uzunca bir süre keşif yapmış olması savunma sistemlerinin o an için aktif olmadığını kanıtlar nitelikte. 157. Ayrı Mekanize Tugay askerleri yetersiz eğitim, komuta kademisindeki düzensizlikler ve cephe hattına yakın bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi sorunlardan şikayetçiydi.